Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı birkaç gün içerisinde bitirebileceğiniz tığ işi makrome ipten yazlık çanta yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım çanta modelini plajda, günlük hayatta ya da markette rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tek renk örebileceğiniz gibi farklı renk geçişleri kullanarak da çantayı ortaya çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağımız çantanın genişliği 35 santimetre. Tabandan itibaren yüksekliği ise yaklaşık 26 santimetre. Şu şekilde askılı bir çanta. Ben örgü çanta sapı kullandım. İsterseniz hazır çanta sapı aparatları da kullanabilirsiniz. İçi de bu şekilde gayet büyük ve kullanışlı. Çantanın yapılışında 2 adet beyaz, 2 adet de kahverengi 100 gramlık makrome ipi kullandım arkadaşlar. Sizlerin yapacağı boyuta göre kullanacağınız ip adet sayısı da farklılık gösterecektir. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden çantanın yapılışına başlayalım. Çantanın yapılışında 2 farklı renkte ve 3 numara %100 polyester makrome ipleri kullanacağım arkadaşlar. Aynı renkleri kullanarak örmek isteyen arkadaşlar için iplerin markası Spoga Yarn, krem rengin renk numarası 150 metre ve 100 gramlık ip. Yine kahverengi Spoga Yarn marka, renk numarası 100 gram ve 150 metrelik ip. İstediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile çantayı öreceğiz. Krem renk ile ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 55 zincir yaparak başlayalım. 55 adet zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu 23 santimetre. Burada ilk başlangıç zincirini yaparken dikkat edeceğiniz en önemli nokta, yapmak istediğiniz çanta genişliğinin 8 eksiği kadar zincir yaparsanız istediğiniz boyuttaki çantayı elde etmeniz daha kolay olacaktır. Mesela 40 santimetre uzunluğunda bir çanta elde etmek isterseniz 32 santimetre boyutunda bir zincir yapmanız gerekiyor. Ya da 27 santimetre yapmış olduğunuz zincir 35 santimetre çanta elde etmenize olanak sağlayacaktır arkadaşlar. Burada zincir sayısı iplik kalınlığı ve tığ numarasına göre farklılık gösterebilir. Santim ölçülerine dikkat ederseniz daha uygun olacaktır. 55 zinciri yaptıktan sonra 1, 2, 3 ve 4. zincirden başlayarak yapmış olduğumuz tüm zincirlerin tepesine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna gelene kadar yan yana trabzanları yaptım ve burada birinci zincirin içerisine de ikili trabzanı yapalım ve ilk yapmış olduğumuz düğümün içerisine dönüşü sağlayabilmemiz için 5 tane ikili trabzan yapacağız. Beş ikili trabzanı yaptıktan sonra yine karşılıklı trabzanlar birbirine bakacak vaziyette
yapmış olduğumuz tüm zincir tepelerine sıra sonuna gelene kadar ikili trabzan yapalım. Burada son 2 tane zincirin tepesine de ikili trabzanı yapalım. Ve nasıl ki buradaki dönüşte aynı nokta içerisine 5 tane ikili trabzan yaptıysak, sıranın sonunda da aynı nokta içerisine 5 tane trabzan yapmamız gerekiyor. 4 zincir ile yapmış olduğumuz trabzanlardan zincir birinci trabzan, sonraki ikinci trabzan olduğu için buraya 3 tane daha trabzan yaptığımız zaman dönüş için 5 tane ikili trabzanı elde etmiş olacağız. 1 2 ve 3. Bakın aynı nokta içerisine 4. trabzan ve 5. trabzan. İlk zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirmiş olduk. Şimdi ikinci sıra için 3 zincir ve dönüşlerde yapmış olduğumuz 5 trabzandan ikinci ve dördüncü trabzanın tepesine 5 trabzan yapacağız. Diğer tüm trabzanlara tek trabzan yaparak devam edeceğiz. Bakın burası 1, 2, 3, dördüncü trabzanın tepesindeyiz. Zincir birinci trabzan, aynı nokta içerisine 2, 3, 4 ve 5. trabzanı yapmış olduk. Şimdi ikinci dönüş noktasına gelene kadar tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak devam edelim. Dönüş noktasına yaklaştık. Son 2 tane trabzanın tepesine de ikili trabzanları yapalım. Ve şu an tam dönüşteki 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzana geldik arkadaşlar. Birinci trabzanın tepesine bir trabzan, ikinci trabzanın tepesine 5 trabzan, üçüncü trabzanın tepesine tek trabzan, dördüncü trabzanın tepesine tekrar 5 trabzan, ve beşinci trabzanın tepesine tek trabzan. Şimdi sıra sonuna gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve burada ilk düğümün içerisine 5 trabzan yaptığımız için küçük bir boşluk oluştu. Bu boşluğu kapatmak
Ve ipin sökülmesini engellemek için ipi sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. İlmeklerin arkasından gizledikten sonra da çakmak yardımıyla örgüye zarar vermeden çantanın tabanına yapıştıralım. Evet. Hem daire küçülmüş oldu hem de ipliği buradan kaybetmiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar ikili trabzanları yapmaya devam edelim. İkinci sıranın sonuna yaklaştık ve burada dönüşte yapmış olduğumuz 5 trabzandan dördüncüsünün tepesine 5 tane yapmıştık. Şimdi ikincisinin tepesine de 5 ikili trabzan yapacağız. Birincisine 1 yaptım. İkincisine 5 trabzan. Üçüncü trabzanın tepesine tek trabzan ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı burada tamamlamış olduk. Ve üçüncü sıra için 3 zincir. Bu sırada sağ tarafta ve sol tarafta yapmış olduğumuz 5 trabzanlardan üçüncüsünün tepesine 5 trabzan yapacağız. Sağ taraftaki üçüncü trabzana 5 trabzan, sol taraftaki yine üçüncü trabzanın tepesine 5 trabzan yapacağız. Şu an birinci trabzanın tepesindeyiz. İkinci trabzanın tepesine tek trabzan. Üçüncü trabzanın tepesine 5 trabzan. Dördüncü trabzanın tepesine tek trabzan ve beşincinin tepesine yine tek trabzan. Şimdi ikinci dönüş noktasına kadar alttaki tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım. İkinci dönüş noktasına geldiğimiz zaman yine sağ tarafta ve sol tarafta yapmış olduğumuz 5 trabzanlardan üçüncülerin tepesine 5 trabzan, diğerlerine tek trabzan yaparak dönüşü sağlayalım. İkinci 5 trabzan grubuna kadar yan yana ikili trabzanları yapacağız. Bakın burada köşedeki 5 trabzana geldik. Üçüncüsünün tepesine 5 trabzan yapacağız. Ve gördüğümüz tüm trabzanların tepesine tek trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıranın sonundaki dönüş noktasına ulaştık ve burada da üçüncü trabzanın tepesine 5 trabzan yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar alttaki trabzanların tepesine ikili trabzan yapacağız. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak burada sırayı tamamlamış olduk. Şimdi dördüncü sırada, üçüncü sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz. Ve dikdörtgenin sağında ve solunda yapmış olduğumuz 5 trabzanlardan üçüncüsünün tepesine 5 trabzan, diğerlerine tek trabzan. Yine ikinci dönüş noktasındaki 5 trabzanlardan üçüncü trabzanlara 5, diğerlerine tek trabzan yaparak dördüncü sırayı da tamamlayacağız. Dördüncü sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamladık. Şimdi beşinci sıra için üçüncü ve dördüncü sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz arkadaşlar. Dikdörtgenin sağ tarafında ve sol tarafında yapmış olduğumuz 5 trabzanlardan üçüncülerin tepesine 5, diğerlerine tek trabzan. Ve bu şekilde tek trabzan yaparak ikinci dönüşe geldiğimiz zaman yine köşelerdeki üçüncü trabzanların tepesine 5, diğerlerine tek trabzan yaparak beşinci sırayı da tamamlayalım.
Çantanın tabanında toplam 5 sıra yaptık ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak bir zincir yapalım ve burada ipi keselim. Evet, 5 sıradan oluşan yapmış olduğumuz çantanın uzunluğu 32 santimetre. Kısa kenar ise yaklaşık 9 santimetre. Çantanın tabanını daha geniş yapmak isterseniz 3, 4 ve 5. sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek genişletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kahverengi renk ile devam edeceğiz. Ve 2 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir ve sonraki trabzandan başlayarak dönüşlerde yapmış olduğumuz trabzanlar da dahil tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapalım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Artık artırma yapmayacağımız için çanta yukarıya doğru kıvrılacak ve yükseltmeye devam edeceğiz. 6. sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. 7. sıra için 3 zincir ve 6. sıradaki işlemleri tekrar edelim. Sonraki trabzandan başlayarak sıra sonuna kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yapacağız. Yedinci sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak ipi burada keselim. Ve şimdi krem renk ile tekrar devam ediyoruz ve artık desenleri kurmaya başlayacağız. Önce bir zincir yapalım ve yapmış olduğumuz trabzanların herhangi birinin tepe noktasından ipi sabitleyelim. 4 zincir, 2 boşluk atlayalım, ikili trabzan, 3 zincir, önde görünen 2 ilmeğin içerisinden tekrar ilmek çıkartarak ikili trabzan ve ilk çapraz deseni bu şekilde oluşturmuş olduk. Tığın başını 2 kez dolayalım. En sonki yapmış olduğumuz boşluktan tekrar ilmek çıkartarak 2 tanesini kapatalım ve tığda 3 ilmek beklerken 2 boşluk atlayalım. Ve şu an tığda bekleyen 5 adet ilmeği ikişer ikişer kapatarak dörtlü trabzan yapalım. Bir zincir ve buradaki
üçgen desenin tepesinde görünen iki ilmekten tığı geçirerek tekrar ikili trabzan. İkinci çapraz deseni de bu şekilde oluşturmuş olduk ve aynı desenleri yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Çapraz desenleri yaparak sıranın sonuna ulaştık ve son bir desen daha yapmamız gerekiyor. En sonki boşluğun içerisinden ilmek alarak ilk iki ilmeği aldım. İki boşluk atlayarak tekrar ilmek yükseltelim ve buraya dörtlü trabzan yapalım. Bir zincir, çapraz desenin önündeki ilmekten aldım. Burası önemli arkadaşlar. Yapmış olduğunuz taban sırasındaki trabzan sayısına göre burada trabzan artabilir ya da daha az olabilir. Burada her ne şekilde olursa olsun son yapacağımız deseni ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta üzerinden yapacağız. Bakın aynı boşluktan tekrar ilmek yükselterek önce ikili trabzan yaptım ve normalde iki boşluk atlayarak buradaki deseni oluşturuyorduk. Fakat trabzan sayısına göre bir boşluk kaldı ve ilk ipi sabitlemiş olduğumuz nokta içerisinden de tekrar ilmekleri çıkartarak son çapraz deseni oluşturalım. Burada bir boşluk değil, sizin iki boşluk da kalabilir. Fakat önemli olan yapmış olduğumuz bu son ilmeği mutlaka ilk ipi sabitlemiş olduğumuz yerden çıkartmamız gerekiyor. Bir zincir, aynı boşluğun içerisinden tekrar çapraz deseni oluşturmuş olduk ve ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir. Görmüş olduğunuz gibi bütün çapraz desenler bir nokta içinde olduğu için burası da aynı nokta içerisinde olmuş oldu. Ve burada ipi kopartarak tekrar kahverengi renk ile devam edeceğiz. Önce bir zincir yapalım. Ve yapmış olduğumuz herhangi bir çapraz desen ortasından ipi sabitleyelim. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan, ve şimdi alt sırada yapmış olduğumuz tüm çapraz desenlerin ortasındaki bir zincir boşluklarına 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve buradaki her 3 desenden sonra desen kendini tekrar etmiş olacak.
Şimdi bu şekilde 6. ve 7. sırada ben toplam 176 trabzan yapmıştım arkadaşlar. Buradaki çapraz desenlerin ortasına 3'er tane trabzan yaptığım zaman bu sayıdan bir fazla, yani 176 iken buradaki trabzan sayısı 9. sırada 177 trabzana ulaşmış olacağım ve 177 trabzanı yaptığım zaman bu sıranın sonunda yaşamış olduğum sorunu yaşamayacağım. Yani çapraz desenleri tekrar kurarken bir boşluk değil, 2 boşluk artmış olacak. Siz de buradaki boşluklara 3 trabzan yaptığınız zaman üst sıralardaki artık çapraz desenlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadan deseni yukarıya doğru yükseltmiş olacaksınız. Şimdi 3'er tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yan yana trabzan gruplarını yaptım ve şimdi isterseniz buradaki çapraz desenleri kurmaya başlayabilirsiniz ya da bir sıra daha tüm trabzanların tepesine ikili trabzan yaptıktan sonra buradaki çapraz desenleri kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Ve buraya bir zincir yaptıktan sonra ipi kesebilir. Aralarda sadece bir sıra kahverengi kullanmak istiyorsanız tekrar çapraz deseni kurabilirsiniz. Şimdi çapraz deseni de nasıl kuracağınızı göstereyim. İstediğiniz yöntemi tercih edebilirsiniz. Bir zincir yaptım ve burada ipi kestiğimizi varsayarak her gruptaki bulunan birinci trabzanın tepesinden ipi sabitlememiz gerekiyor. Bakın burada 3 tane trabzan var. Birincisinden sabitlemelisiniz. Ya da bir sonraki 3 trabzandan birincisine. Beyaz çapraz desenin aynısını kuracağız. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 boşluk atlayalım. İkili trabzan. Bir, iki, 3 zincir. Çatı deseninin tepesinde görünen 2 ilmeği birden alarak tekrar ikili trabzan yapalım. Evet, birinci çapraz deseni oluşturmuş olduk. Tekrar tığın başını 2 kez doladım. Aynı boşluğun içerisinden ilmek alarak ikili trabzan. 2 boşluk atlayalım. Ve ikişer ikişer kapatarak dörtlü trabzan yapalım. Bir zincir. Öndeki 2 ilmeğin içerisinden tekrar ilmek çıkartarak ikili trabzan. Bu şekilde krem renk sırasına aynen tekrar ederek sıra sonuna kadar ulaşabilirsiniz. Ya da burada başlamak istemiyor iseniz sıranın sonuna geldiğiniz zaman kaydırma yapmıştık. 3 zincir. Altta yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine sıra sonuna gelene kadar ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Kahverengi ikinci renk sırasının sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir, ipi burada keserek beyaz çapraz desen sırasını tekrar edeceğiz arkadaşlar. Artık desen kendisini tekrar ederek yükselecek. Burada bir sıra yapacak olursanız birinci trabzanlar tepesinden ipi sabitlemeniz gerekiyor demiştim. 2 sıra yapacak olursanız herhangi bir trabzan tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz arkadaşlar.
4 zincir, 2 boşluk atlayalım. İkili trabzan, 3 zincir ve birinci çapraz deseni öndeki 2 ilmeği alarak kuralım. Evet, bu şekilde istediğiniz çanta yüksekliği olana kadar çantayı örmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım ben de 2 sıradan mı oluşarak bir çanta oluşturacağım, yoksa kahverengiyi bir sıra yaparak mı çantayı öreceğim? Kamera arkasında karar vereceğim. Çantanın krem tabanından sonra toplam 11 sıra yine krem renk ile çapraz desenleri oluşturdum ve istediğim yüksekliğe ulaştı. Kahverengi 2 sıralık trabzandan sonra toplam 25 santimetre olana kadar ördüm. Burada istediğiniz uzunluk kadar yapabilirsiniz ve en son yan yana kahverengi ile ikili trabzan gruplarını yaptım. Şimdi son sırayı yapacağız ve ilk trabzanın tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Bir zincir ve aynı boşluktan başlayarak alt sırada yapmış olduğumuz tüm ikili trabzanların tepesine sıra sonuna gelene kadar sık iğne yapalım. Sıra sonuna gelene kadar sık iğneleri yaptım ve son sık iğneden sonra ipi burada kestim arkadaşlar. Gizli birleştirme yapacağız. Yapmış olduğumuz bir zincirin tepesinde görünen 2 ilmeğin içerisinden tığı geçirelim. Ve kesmiş olduğumuz bu ipi de tekrar bu ilmeğin içerisinden çıkartalım. Ve son yaptığımız sık iğnenin arkasında görünen ilmeğin içerisinden tekrar geçirerek iç içe geçmiş V'leri bu şekilde yapmış olduk. Bu ipi de çantanın iç tarafında ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Böylelikle çantanın ana gövdesini oluşturmuş olduk. Ve ben kamera arkasında çantanın saplarını monte edeceğim yerlere bu şekilde ipler bağlayarak belirteç koydum arkadaşlar. Ara mesafeleri ne kadar genişlikte istiyorsanız ona göre bir kendinize göre belirleme yapabilirsiniz. Ve şimdi çantanın sapını yapmaya başlayalım. 2 tane parça ipten öreceğim ki çantanın sapı daha sağlam ve muntazam olsun. Bu iki ipi birleştireceğim. İsterseniz tek ipten de örebilirsiniz. Ve ilk düğümü atmadan önce bir parça ip bırakalım. Çantayı monte ederken lazım olacak. Ve çantanın sapını örerken 2,75 milim tığa geçiş yapalım. Bu şekilde ilk düğümü attım. Çok fazla sıkmadan bir zincir ve ilk düğümün içerisinden tığı geçirerek sık iğne, deseni çeviriyorum ve yukarıda görünen 2 ilmeğin içerisinden tekrar ilmek çıkartarak sık iğne, tekrar çeviriyorum ve ipi 2 kat yaptığımız için burada 4 ilmek görünüyor. Siz tek kat ile çantanın sapını örecek olursanız yukarıda 2 ilmek görünecek arkadaşlar. Bu şekilde çevire çevire çantanın sapını örebilirsiniz. Ve bu kordon yapılışını daha önce kanalımda anlatmıştım. Detaylı bir şekilde izlemek için videonun açıklamalar bölümündeki birinci video linkini tıklayarak çanta sapının yapılış videosuna ulaşabilirsiniz.
Ve bu şekilde istediğiniz çanta sapı uzunluğu olana kadar yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz. İstediğiniz çanta sapı uzunluğuna ulaştıktan sonra bir zincir yaparak buradaki gibi bir miktar ip bırakabilir ve burada ipinizi kesebilirsiniz. Burayı da sıkıştırdığınız zaman bu şekilde bir görünüm olmuş olacak. Ve ben kamera arkasında videomuzun çok uzamaması için istediğim çanta sapları uzunluğu kadar bu şekilde 2 tane kordon çalışması yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları çantalara monte edeceğiz. Ve daha önce belirlemiş olduğum iplerin içerisinden bu iki ipi geçirerek bağlayacağız. Buradaki trabzanların ortasından birinci ipi geçirdim. Diğer iki trabzanın ortasından da ikinci ipi geçirelim. Ve burayı bu şekilde çok sıkmadan çantanın iç tarafından bağlayalım. Bu şekilde birinci sapı monte etmiş olduk. Şimdi gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra aynı şekilde ikinci belirteçin olduğu yerden de tekrar bağlayacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam bir şekilde çantanın sapını monte etmiş olduk. Bu ipleri de çantanın iç kısmından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yaptıktan sonra ipi keserek ve örgüye zarar vermeden çantanın iç kısmından yakma işlemi yaparak örgüye yapıştırabilirsiniz. Kamera arkasında ben bunları birazcık daha gizledikten sonra yapıştıracağım arkadaşlar. Ve diğer çanta sapını da aynı şekilde buradaki noktalara bağlayarak çantanın sapını da monte etmiş olacağız arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.